Temettü, son yıllarda yatırımcıların en çok konuştuğu konulardan birisi. Peki gerçekten mantıklı mı? Yani paranızı bir şirkete yatırıp her yıl düzenli bir şekilde temettü almak sizi finansal özgürlüğe götürebilir mi? Gelin bu videoda temettü yatırım artılarını, eksilerini ve gerçekçi beklentilerini konuşalım. Temettü bir şirketin elde ettiği karın ortaklarına nakit ya da hisse olarak dağıtılmasıdır. Örneğin bir X şirketi olduğunu düşünelim, yıllık net karı 1 milyar olsun. Yönetim kurulu bunun %30'unu dağıtmaya karar verdiğinde 30 milyon TL yatırımcıların cebine temettü olarak girer. Yani temettü şirketin yatırımcısına teşekkür hediyesi gibidir. Peki bu temettünün avantajları nedir? Pasif gelir sağlar. Her yıl düzenli bir nakit akışı sağlar. Tıpkı maaş gibi ama patron burada sizsiniz çünkü hisse sahibisiniz. Bileşik getiri etkisi vardır. Temettüleri yeniden hisseye yatırırsanız yıllar içinde kartopu gibi büyür. Warren Buffett'ın servetinin büyük bir kısmı da bu mantığa dayanır. Gelen temettüyle yine aynı hisseden alırsanız hisse sayınızı artırır, ortaklığınızı güçlendirirsiniz. Bir sonraki temettüde daha çok gelir alırsınız, daha çok temettü alırsınız. Disiplin sağlar. Temettü odaklı yatırımcılar genelde sabırlıdır. Spekülatif alsat yerine uzun vadeli düşünürler. Enflasyona karşı kalkan oluşturur. Düzenli temettü artıran şirketler yıllar içinde yatırımcısına reel anlamda değer kazandırabilir. Avantajlarını saydık, peki dezavantajları neler? Şirketin büyüme potansiyeli. Yüksek temettü dağıtan şirketler genelde olgunlaşmış, büyüme hızı ve düşük firmalardır. Yani temettü alırsınız ama hisse fiyatı fazla artmayabilir. Biraz daha yavaş, ağır giderler. Vergi ve stopajlık vardır. Türkiye'de %10 stopaj var. Yani 1000 TL temettü aldığınızda 100 TL'si devlete gidiyor. Bu da net getiriyi azaltıyor. Garantisi yok. Temettü dağıtım şirketlerinin inisiyatifindedir. Ekonomik kriz, yatırım planları veya başka sebeplerle şirket temettüyü azaltabilir ya da hiç dağıtmayabilir. Yüksek beklenti hatası. Bazı yatırımcılar temettüyle hızlıca zengin olacağını düşünür. Oysa bu uzun vadeli bir stratejidir. 10-15 yıl sabır gerektirir. Öyle bir anda katlanmaz. Zaten az önce de söylemiştik, böyle hızlı giden hisseler değildir genelde. Bir de temettü oranı kadar hisse fiyatı düşünce aynı yere geliyor eleştirileri çok fazla var. İşte diyelim ki %5 temettü dağıttı. O gün hissenin fiyatı %5 eksiyle başlıyor. Böyle bir durum olunca da gerçekten dedikleri gibi gelen para oraya gitmiş gibi gözüküyor ama sonuçta o gün tekrar değerlenebilir ya da önümüzdeki zaman içerisinde tekrar değerlenebilir. Bizim burada tekrar o hisseyi aldığımızda elimizdeki hisse sayısı arttığı için bu eleştirileri ben saçma buluyorum. Elimizdeki hisse sayısı artacak, tekrar eski fiyatına gelecek, hatta üzerine de çıkacak. Buradan da biz daha fazla kazanç sağlamış olacağız. Peki kimler temettü yatırımına yönelmeli? Düzenli nakit akışı isteyen, uzun vadeli yatırım düşünen, sabırlı, duygularıyla hareket etmeyen yatırımcılar için temettü çok mantıklı olabilir. Ama kısa vadede yüksek kazanç peşindeyseniz temettü yatırımı sizi tatmin etmeyebilir. Özetle temettü yatırımı bir günde zengin etmez ama uzun vadede sağlam bir pasif gelir kapısı olabilir. Önemli olan doğru şirketi seçmek, sabırlı olmak ve beklentileri gerçekçi tutmak. Siz ne düşünüyorsunuz? Temettü sizin için mantıklı mı? Yorumlara yazın, tartışalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.